Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videolarımızı tam boyut, kenarlarında hiçbir siyahlık kalmadan nasıl editleyebiliriz onu göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken şey App Store'ya giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra arama butonuna Adobe Premiere Rush yazıyoruz. Evet, uygulamamız bu şekilde. Ben daha önceden sizler için indirmiştim. Program tamamen ücretsiz. Videolarımıza nasıl edit yapabiliriz, tam boyut nasıl yapabiliriz, buna geçiş yapalım. Evet, şimdi uygulamamıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra programımızın arayüzü bu şekilde. Yeni proje oluştur diyoruz. Videolarımıza tıklıyoruz. Ben sizler için daha önceden bir taslak video hazırlamıştım. Kısa bir video. Bu şekilde. Oluştur diyoruz. Videomuz açıldı. Açıldıktan sonra yapmamız gereken işlemler şu şekilde. Kendiliğinden zaten videoyu büyütmüş ama gördüğünüz üzere kenarlarında falan gözükmeyen yerlerimiz var. Bunları tamamen ortadan kaldıralım. En alttaki işarete tıklıyoruz. Bakın, oranları koru kesinlikle kapalı olmak zorunda. Açık olduğunda isterseniz bir örnek olarak yapalım. İleri yaptığımızda videoda tamamen o şekilde yapıyor. Hiçbir şekilde bunu tam ekran yapamayız. Yaptığımızda da kenarlarındaki şeyler yine aynı şekil kalıyor. Şimdi oranları koruyu kapatıyoruz. Oranları koruyu kapattıktan sonra şimdi tamamen bunlar sizin ayarınız olmak zorunda. Cihazdan cihaza farklılık gösterebilir. Şimdi benim ayarlarım, genişliğim 102. Ben bunları daha önceden yaptığım için ezbere biliyorum. Yüksekliğim ise 82. Dediğim gibi bunlar sizde tamamen farklılık gösterebilir. Birebir ayarlar olmaz. Şimdi bunu kapatalım. Evet, programımızda başka neler var? Bir de onlara bakalım. Şu şekilde renkler var. Sinematik, film, SL Kodak, SL Bleach, SL Fuji. Bu şekilde renklerimiz var. Bunların arasında benim tek kullandığım var. O da SL Kodak. Yok yapalım şimdi. Başka neler var? Burada hızımız var. Bu şekilde videomuzu istediğiniz hıza getirebilirsiniz. Hatta oynatalım. Kapatalım. Bunu eski haline geri getirelim. Getirdik. Evet, şimdi videomuzda bir kırpma işlemi yapalım. Mesela bunu yakınlaştıralım. Bizim ateş etmediğimiz yerler var mesela. Şurada da bir boşluk var. Şimdi bunu kırpalım orasını. Sol alt en üsttekine tıklıyoruz. Böyle bunları ayırıyor. Ayırdıktan sonra silme işaretine tıklıyoruz. 3. sıradakine. Tıkladıktan sonra bunu tamamen kaldırıyor ortadan. Bakın, orayı kırptı. Şimdi buraya gelelim. Burada da bir kırpma işlemi yapalım. Bunu da bu şekilde siliyoruz. Şurada da bir boşluk var. Bunu da bir hemen kaldıralım. Seslerle uyumlu olsun. Videomuz daha akıcı olsun. Tamamen düzeltmeye gerek yok. Ben tamamen örnek olarak size gösteriyorum. Mesela videoyu biraz daha kısa tutalım. Diğer videodan biraz farklı olsun. Bu şekilde bunları kırpıyoruz. Uzun videolarımızda program renderlamayı bayağı bir uzun sürede yapıyor. Haberiniz olsun. Yani geceden açık bırakırsanız sizler için daha iyi olabilir. Programımız tamamen dediğim gibi kullanışı çok basit. Siz de yani bunu bir gün içerisinde çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yani ben de çok aşırı fazla kullanmadım. Sadece ekranı büyütmek için kullanıyorum. Ben genelde ekranı büyütme işlemini de bilgisayardan yapıyorum. Ama bu imkanları olmayanlar için bunu göstermek istedim. Bilgisayardan yapmayı da size yakın zamanda göstereceğim, nasıl yapıyorum. Bunları da yakın zamanda bir videosunu hazırlayacağım. Tam edit nasıl yapılır. Sizler için bu videoyu bir de YouTube'a yükleyelim. Orada da aralarındaki bir farkı siz de görün. Orijinal videomuzda yeni yaptığımız video arasındaki. Tamamen siyahlıklar ortadan gidiyor. Dediğim gibi program tamamen ücretsiz ve kullanımı gayet basit bir program. Bir gün içerisinde çok rahatlıkla her şeyini öğrenebilirsiniz. İsterseniz direkt YouTube'a yükleyelim. Şimdi paylaş diyoruz buradan. Paylaş dedikten sonra en önemli yerlerimizden biri kalite ayarları. Kalite ayarlarına tıkladıktan sonra burada otomatik yazıyor. Otomatiğe zaten şu an benim kullandığım ayarları kendi otomatik alıyor. Ama ben şunu öneriyorum. 1080p Match Frame Rate. Buna tıkladıktan sonra çözünürlüğümüz 1920-1080 şu an, yani YouTube'un kullandığı çözünürlük. Kare hızı 59.94, yani 60 fps video çıkartıyor.
Kalitemiz de yüksek. Bunu dışa aktar diyoruz. Kısa video olduğu için gayet hızlı ilerliyor ama normalde uzun videolarımızda gerçekten yani geceden açarsak sabaha kadar anca çıkartıyor. Yani 3 saat 4 saatimizi alıyor bir 20 dakika 25 dakikalık bir videomuz. Ben araştırmalarımda Android telefonların bunu desteklemediğini gördüm. Ben de şu an Android telefon kullanıyorum. Bunu ben de indiremedim. Siz de kendi cihazınızda bir deneyim var mı yok mu? Bana onu da yorumlarda belirtin. Başka bir şekilde yardımcı olmaya çalışayım. Evet, şimdi renderimiz bitti. Burada direkt Facebook, Instagram, TikTok, Behance'de paylaşım yapabilirsiniz. Bunu kullanmıyoruz. Bitti diyelim. Bunu kapatalım. Şu an fotoğraflara geldi. Şu şekilde videomuz. Şimdi bunu kapatalım. Bakın aralarındaki farka şu şekilde bakabiliriz. Imovie uygulamasına giriş yapıyoruz. Buna artı film diyoruz. Bakın orijinal videomuzu film yarat diyelim. Bakın kenarlarında boşluk var gördüğünüz gibi. Siyahlıklar burada çok açık bir farkla belli oluyor. Bitti diyelim. Geri gelelim. Yeni proje. Film diyelim yine. Son yaptığımız 34 saniyelik videoya tıklıyoruz. Film yarat diyor. Bakın gördüğünüz gibi kenarlarda falan hiçbir boşluk kalmamış. İsterseniz direkt YouTube'a atıp bir de oradan bakalım. Evet, şimdi iki videomuz da yüklendi. YouTube'da aralarındaki farka bakalım. 1 dakika 12 saniye olan yani orijinal videomuza giriş yapalım. Bakın gördüğünüz üzere yandaki siyahlıklar falan hemen kendine belli ediyor. Bu şekilde. Evet, şimdi yeni videomuza giriş yapalım. Bakalım o nasılmış. Bakın tam ekran olmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Videolarınızı bu şekilde editleyebilirsiniz. Tam ekran yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.